Herkese merhaba, video başlığında belirttiğim gibi, nasıl, gün içi tutarlı işlem yaparız konusuna değineceğim. Öncelikle Heiken-Ashi mum modelini kullanıyoruz. Daha sade ve birkaç mum bazında geri çekilmeleri filtrelemek için kullanıyorum. Piyasanın ana yönü hakkında daha net bir görünüm sağlıyor. Daha önceki videoda giriş yapmıştım. Çok karmaşık değil. Bu kısımları kısa geçeceğim. Güçlü yükseliş, düşüş, zayıflayan momentum, potansiyel dönüş mumlarını göstererek devam ediyorum. Güçlü yükseliş trendi, gövdesi büyük, alt fitili olmayan mumlar. Güçlü düşüş trendi, gövdesi büyük, üst fitili olmayan mumlar. Zayıflayan momentum, her iki yönde de fitili olan, gövdesi küçülen mumlardır. Önce teorik olarak VWAP göstergesini anlatıp, daha sonra grafik üzerinde işlemleri nasıl yaptığımıza odaklanacağım. Öncelikle VWAP, kelime anlamıyla hacim ağırlıklı, ortalama fiyat demektir. Bir uyarım olacak, bu indikatörü grafik üzerine attığınızda önyargılı olmayın. Ben ilk kullandığımda hiçbir işe yaramaz dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Hacim ağırlıklı ortalama fiyat basit ortalamaların aksine hem fiyatı hem de işlem hacmini hesaba katar. Bu varlığın belirli bir dönemdeki gerçek ortalama fiyatını, yani adil değerini gösterir. Hacmin yüksek olduğu fiyat seviyelerine daha fazla önem verir. Büyük kurumların ve profesyonel yatırımcıların piyasaya etki etmeden büyük emirleri gerçekleştirmek için kullandığı bir referans noktasıdır. Peki nasıl hesaplanır? Fiyat ve hacminin çarpımının toplam hacime bölünmesiyle bulunur. Durdurup mantığını inceleyebilirsiniz. VWAP'ın normal bir hareketli ortalamadan majör farkı belirli bir dönemde sıfırlanması. Bunu ayarlardan değiştirebiliyoruz. Bu kısmı grafik üzerinde çalışırken anlatacağım. Videonun çok uzun olmaması için tablo halindeki bilgileri atlayarak anlatıyorum. Durdurup okumak daha iyi olabilir. Tek bir ortalama yetersiz kaldığı için teorik kısmın sonuncu maddesi, mevcut hesaplanan ortalama değere standart sapmaları eklenerek bantların oluşturulması. Artı ve eksi yönde. Şimdi uygulama kısmına geçebiliriz. Önce grafiğimizin üzerine ekiyoruz ve genel ayarları yapacağız. Grafiği Heiken-Ashi'ye çevirip, parabolik SAR indikatörünü ve sonrasında hacim ağırlıklı fiyat ortalamayı da grafiğimize ekledikten sonra başlayabiliriz. Standart olarak VWAP değeri ve birinci stand sapmasıyla beraber ekrana geliyor. Ona ikinci standart sapmayı da ekleyelim. Renklerini değiştirebiliriz. Ben biraz daha kalınlaştıracağım ve renkleri daha görünür yapıyorum. Bu indikatör klasik ortalama gibi aşağı kırdı sat, yukarı al değil. Bu mantıkla kullanmayacağız. Bu bantlar piyasanın geri dönme noktaları, destek ve direnç noktalarını tespitiyle işlem girme noktası bulmak hedefiyle kullanılır. Bir bant çevresinde 3 ila 4 kez o noktayı test etmesiyle oluşan destek ya da direnç noktası o banttan sonrasında hangi yöneleceğini anlamamız için ne yapacağımız önemli. Dönemi seans olarak bırakıyorum. Haftalık ve aylıkta değiştirebiliriz. Günlük edeceğimiz için bu şekilde kalacak. Sıfırlandı dediğim nokta burası. Gün sonunda tekrar günlük ortalamayı tekrar hesaplamaya başlıyor. Ana göstergemiz mavi ile belirtilen, diğerleri ise standart sapmaları. Kırmızı ve yeşil bantlar aşırı alım ve satım bölgeleri. Ama ana ilke bunların merkez mavi bant değerine geri dönmeleri üzerine kuruludur. Mavi referans noktasından başlarsak, peş peşe yeşil mumlarla üst kırmızı değene kadar bir yükseliş devam ediyor. Daha yüksek fiyatlara da devam edebilir. Fakat Heiken-Ashi mumlarının fitillerinin oluşması ve renk değiştirmesi, merkez mavi ortalamaya dönmesi üzerine öngörüde bulunuyoruz. Bu noktada parabolik SAR değerinin de sat vermesini bekliyoruz. Kırmızı ve yeşil mumların belirsizlik halinde olduğunu görüyoruz ve sarın sata geçmesiyle satış yapabiliriz. Sarın sat dediği noktayı işaretledikten sonra işleme girebiliriz. 3 adet kırmızı Heiken-Ashi mumu, sonrası yine fitilli yeşil 2 mum, sonrası net üst fitilsiz mumu gördükten sonra artık pozisyonumuzu netleştirmiş olduk. Kesinlikle sat. Yine ekstra olarak MACD ve RSI göstergesinden de onay alabiliriz. RSI 50 altına sarkma noktasına yaklaşması net olmasa da ilave pozitif bir durumda. Şimdi işleme girebiliriz. Stop noktamızı belirliyoruz. Kırmızı mumların biraz üstüne stop koyup 1-2 kadar karar oranı koyarsak mavi bant ile yeşil arasına bir bölgeye gelmiş oluruz. Bu da sorunsuz bir işlem olur. İşlemlerimiz pek peşe olacak. Yani kopuk kopuk başarılı olanları değil. Şimdi devam ediyoruz. Her bir bandın destek ya da direnç noktası olarak oluştuğunu belirttim. Şimdi pozitif işlem sonrası tekrar adil fiyat yani mavi banttayız. Direnç noktası oluştuğunu görüyoruz. 4 noktada destek olarak çalışmış. 2 ihtimalimiz var.
Ya tekrar üst bantlara yönelecek ya da aşağı yönde direnci kıracak. Hemen heyken aşıyı mumlarını inceliyoruz. Direnç bölgesinde. Bunlar direnç bölgesine değdikten sonra yukarı tekrar mavi gidiyor. Orada tam bir belirsizlik mumları peş peşe oluşuyor. Kırmızı üst fitilli, sonra yeşil küçük gövdeli, tekrar iki kırmızı, tekrar doji benzeri gövdesiz. Yani tam bir yön arayışı. Direnci kıracak mı yoksa dönecek ve üst bantlara mı yönelecek? Sıra parabolik SAR indikatöründe. Parabolik SAR'a bakıyoruz. Evet, SAT'a geçtiği noktada satış işlemini açabilir durumdayız. Emin olmak için ilave indikatörlere bakıyorum. Çok uzatmamak için sürekli isimlerinden bahsetmeyeceğim. Farklı bir indikatör olursa belirtirim. İki indikatörde de satışa aykırı bir sinyal yok. Zarar durdurma, kar alma seviyeleri sonuçta bir pozitif işlem daha. Yalnız kar alma seviyesi biraz daha altta olabilir ya da heyken aşinet almama gelene kadar devam edebilirdi. Alt kırmızı yeni değdiği noktaya denk geldi, daha da fazla olabilirdi. Grafikten hiç ayrılmadan peş peşe işlemler açtığımı görmeniz için, devamını da hem sizin pratik yapmanız için hem de gözlemlemeniz için bırakıyorum. Sizin bir sisteminiz olsa dahi mutlaka bir noktada kafanıza farklı bir ışık oluşmasına etki ettiysem ya da ileride paylaşacağım videoların bunu sağlayacağını düşünüyorsanız, lütfen abone olun ve takipte kalın. Gösterdiğim örnek kripto 5 dakikalıktaydı. Bantları haftalığa dönüştürüp günlük işlemler yapmakta mümkün. Ben sadece kısa vadeli gün içi işlemleri gösterdim. İşlemlerim kriptodaydı. Kaldı ki kripto biliyorsanız çok volatil. Başarılı olursa diğerlerinde hayli olacaktır. Tekrar olayı anlatmak istemiyorum. Sonuna kadar inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.